Evet, bugün size öyle bir gün batımı göstereceğim ki belki hayatınızda gördüğünüz en unutulmaz an olacak. Ama önce yolculuğumuza başladığımız ilk ana dönelim. Şehir merkezinden Side dolmuşuna bindim. Yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuğun ardından Side otogarına ulaşıyorum. Bundan sonrası artık araçla devam etmiyor. Çünkü Side'nin içi taşıt trafiğine kapalı. Bu yüzden gelen misafirlerin araçlarını dışarıdaki otoparka bırakması gerekiyor. Biz de otoparktan yürüyerek Side'nin içine doğru ilerlemeye başlıyoruz. İlk durağımız Side Ziyaretçi Merkezi. Burada temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak pek çok şey var. Tuvaletler, içecek ve atıştırmalıklar satan küçük bir büfe, hediyelik eşyalar ve Side Yarımadası hakkında bilgiler bulabileceğiniz bölümler. Eğer yürümek istemezseniz belediyeye ait ring araçları ya da otobüslerle ikinci kontrol noktasına kadar gidebiliyorsunuz. Daha ileriye, limana kadar ise golf araçlarıyla ulaşmak mümkün. Ama biz Side merkezine yürüyerek gitmeyi tercih ediyoruz. Ziyaretçi merkezinden ayrıldığımızda ise karşımıza tüm ihtişamıyla Anıtsal Çeşme çıkıyor. Burada halen restorasyon çalışmaları devam ediyor. Geçmiş yıllardaki haliyle bugünkü hali arasında oldukça fark var. Ben de sizlere bu farkı gösterebilmek için hem eski drone görüntülerini hem de güncel halini paylaşıyorum. İşte Anıtsal Çeşme'nin eski ve yeni hali. Evet, şimdi Side'den yol ayrımına geliyoruz. Side'ye iki türlü gidebilirsiniz. Birincisi bu karşıda gördüğümüz yoldan gidebilirsiniz veya sol taraftan gidebilirsiniz. Biz sol tarafı seçeceğiz. Biz gezimize B Caddesi üzerinden devam ediyoruz. Bugün ise Kültür Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmiş durumda. Restorasyonla birlikte bu alana girişler ücretli hale geldi. Eğer müze kartınız varsa bir yıl boyunca bu gibi tarihi alanlara ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Buranın eski halini ekranda görüyorsunuz. Tabii burası ilk yapıldığı zamanlar çok güzel, hala de güzel. Gördüğünüz gibi yollar taşlarla döşenmiş ama çok fazla yabani otlar çıkmış. İlk yapıldığı andaki güzelliğinden biraz eser kalmamış. Bu bölge gece müzeciliği için de elverişli bir bölge. Burada gece müzeciliği de yapılıyor. Bu bölgeyi gece de gezebilirsiniz 19 ile 22 saatler arasında. Fakat şöyle bir detay var. Gece gezmeniz için saat 19'dan sonra müze kartınız artı 100 TL vererek gezebiliyorsunuz. Gece müze kartınızla buradan ücretsiz bir geçiş yapamıyorsunuz. Müze kartınızı göstereceksiniz. Artı 100 lira da ücret ödeyeceksiniz ki gece buraları gezebilirsiniz. Tabii gece de burası ayrı bir güzel oluyor. Her yer ışıklandırılmış oluyor. Gece de gezmesi farklı bir güzel. Şimdi biz B Caddesi'nden C Caddesi'ne geçiyoruz. C Caddesi de burası da sonradan açılan bir bölge, restore edilip bakımı yapıldıktan sonra. Evet arkadaşlar, Side bu C Caddesi'nden ilerleyerek tarihi alanları göreceğiz. Daha sonra buradan tarihi alanlardan çıkıp
Akdeniz'in mavisiyle buluşacağız. Side'nin doğu kısmından, deniz kenarından güzel tarihi eserler ve güzel restoranlar, mekanlar görerek ve plajlar görerek önce Apollon ve Athena Tapınağı'na gideceğiz. Oradan sonra da limana. Limandan da şehrin içine geçiş yapacağız. Side'yi iki farklı düşünebilirsiniz. Hem tarihi yönüyle çok gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Onun dışında da çarşı merkezi, yani Yarımada'nın merkezi ise mekanlar, restoranlar, alışveriş yapabileceğiniz mekanlarla dolu. Özellikle gece hayatı Side'de çok canlı. Bu saatlerde Side'de kimseyi göremezsiniz. Çok fazla açık mekan da göremezsiniz. Bu saati seçmemizin nedeni daha sakin, daha gezilebilir olmasından dolayı, ama benim size tavsiyem ya sabahın çok erken saatlerinde geleceksiniz ki şu an Ağustos'un ortasındayız. Şu an en sıcak olduğu dönemdeyiz Side'nin. Gündüz gezmenizi tavsiye etmem. Gece gezmenizi tavsiye ederim veya sabahın en erken saatlerinde buraya gelebilirsiniz. Hem sakin olur, hem daha iyi görüp gezebilme imkanınız olur, hem de hava biraz daha serin olur, ama akşamda ayrı bir güzelliği var. Akşamda inanılmaz kalabalık, cıvıl cıvıl, hem serin olması hasebiyle hem de ışıklandırılmış gece müzeciliğiyle bu bölgeyi gecede gezebilirsiniz. B Caddesi'nden yürüyerek C Caddesi'ne, oradan da İmparatorluk Salonu'nun bulunduğu bölüme geçiyoruz. Kısa bir turun ardından karşımıza Akdeniz'in büyüleyici manzarası çıkıyor. İşte tarihin içinden geçip bu eşsiz deniz manzarasıyla baş başa kalmak Side'nin en özel anlarından biri. Evet arkadaşlar, şu an İmparatorluk Salonu'ndan çıkıyoruz. Side girişinden soldan girdiğimiz B Caddesi ve C Caddesi'ni geçtikten sonra İmparatorlar Salonu'na geliyoruz. Bu İmparator Salonu'ndan şimdi çıkacağız. Buradan Side'nin doğu tarafından, sahilden Side merkeze doğru ilerleyeceğiz. Biz şimdi buradan çıkıp mekanların, plajların olduğu yere doğru ilerliyoruz. Tarihi alanlardan çıkarak belki de Side'nin gezilmesi gereken en güzel sahil bandına doğru ilerliyoruz. Bu sahil boyunca lüks restoranlar, plajlar, oteller ve tarihi kalıntılar bir arada bulunuyor. Şimdi sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum.
Evet, bugün size öyle bir gün batımı göstereceğim ki belki hayatınızda gördüğünüz en önemli anlardan biri olacak.